Kıymetli takipçilerim, sevgili izleyiciler, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle herkesten tam not alacak olan portakal marmelatlı kurabiye tarifi paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Kurabiyeyi hazırlayacağım kasenin içerisine oda sıcaklığında 180 gram tereyağını koydum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Biraz mikserle yağı karıştırdıktan sonra içerisine 140 gram 1 su bardağı pudra şekerini ekledim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Vanilyayı da ekledikten sonra tüm malzemeyi mikserle iyice karıştırdım. İçerisine 1 adet L boy, büyük boy yumurtayı koydum ve şeker eriyene kadar yine mikserle karıştırmaya devam ettim. En son elle yoğurma işlemini yapacağız. Unu koymadan önce içine yarım çay bardağı 25 gram mısır nişastasını koyup yine biraz mikserle karıştırdıktan sonra unu eklemeye başlıyorum. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü de 90 mililitre. Unu koyup elle yoğurmaya başlıyorum. Kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Sert bir hamur olmayacak. Ben toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. 380 gram. Dediğim gibi kulak memesi kıvamına gelince un eklemeyi bırakın. Kullanmış olduğunuz un markasına göre miktar değişebilir. Kurabiye hamuru hazır olduğunda da bir buzdolabı poşeti içine koyup buzdolabında yaklaşık bir 30 dakika kadar beklettim. Bu esnada ben kurabiyenin yapılışında kullanacağım kalıbı hazırlıyorum. Bunun için süt kutusunu dar uzun bir şekilde kestim. İlk etapta size büyük bir tane yaparak ne şekilde yaptığımı göstermek istedim. 2 uzun kenar, bir de dar kenar olacak şekilde süt kutusunu gördüğünüz gibi katladım. Uçta biraz fazlalık var. Onu kesip daha sonra da bir bantla yapıştırıyorum. Portakalı kestiğinizde içteki dilimleri oluşturmak için bu kalıbı kullanacağız. Dediğim gibi size daha net gösterebilmek için bir tane büyük yaptım ama asıl kullanacağım bu görmüş olduğunuz küçük kalıp ve böylece kalıbımız hazır. Kalıp hazır olduktan sonra hamuru buzdolabından çıkardım. 2 yağlı kağıt arasında hamuru açacağım. Hamurun altına ve üstüne çok hafif hamurun kıvamını bozmayacak şekilde un serptim. İlk etapta buzdolabından çıkarttığım için hamur biraz sert olabilir. O yüzden merdane ile üzerine bastırarak önce biraz hamuru yayıp daha sonra merdaneyi ileri geri hareket ettirerek hamuru açıyorum. Hamur kalın bir hamur olmayacak. 3 milimetre kalınlığında hamuru açmak gerekiyor. İki tane hamur üst üste gelecek sandviç gibi olacak. O yüzden çok kalın yapmayacağım hamuru. Her tarafını eşit bir şekilde hamuru açtıktan sonra şimdi üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Ben yuvarlak bir kurabiye kesici kullandım. Ama siz bu işlemi bir su bardağı ile yapabilirsiniz. Yani evdeki bir su bardağı bir de süt kutusuyla kendi kalıbınızı kendiniz yapabilirsiniz. Yuvarlaklar halinde önce hamuru kestim. Hamuru kestikten sonra kenardaki hamurları alıp tekrar buzdolabı poşetine koyup ben diğer işlemleri yapana kadar buzdolabına kaldırdım. Daha sonra bu kenarlardaki hamuru da keseceğim.
Kesmiş olduğum daireleri tam ortadan ikiye kesiyorum. Bunun için ben hamur kesici aparat kullandım. Siz bir bıçak kullanarak da bu işlemi yapabilirsiniz. İki yarım hamurdan bir kurabiye elde edeceğiz. Şimdi artık bu noktada hazırladığım kalıbı kullanarak portakalın iç görüntüsündeki dilimleri oluşturuyorum. Yarım dairenin büyüklüğüne göre 4 dilim veya 5 dilim olacak şekilde hazırladığınız kalıbı kullanarak dilimler oluşturun. Hazır olan hamurları da bir spatula veya benim kullandığım hamur kesici aparatı kullanarak yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine alıyorum. Bir tane daha sizlere nasıl dilimler açtığımı göstermek istedim. Çok dikkatli bir şekilde hamurun şeklini bozmadan yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine yerleştirdim. Fırınımı önceden 175 derecede ısıttım. Benim fırınımda 18 dakikada pişti. İnce bir hamur olduğu için kısa sürede pişecek. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Hamur pişecek ama renk almayacak. Buna dikkat ederek hamuru pişirin. Kurabiyeler tamamen soğuyana kadar tepside bekletip ondan sonra hazırlamaya başlıyorum. Kurabiyeler tamamen soğudu. Marmelatı krema sıkma torbasının içerisine aldım. Ucuna da bir kesik attıktan sonra üzerine tam dilimlerin altına gelecek şekilde marmelatı sıktım ve dilimli olan kurabiyeyi üzerine kapattım. Tam dilimlere denk gelecek şekilde marmelatı sıkıyorum. Dilimli olan kurabiyeyi üzerine kapattığınızda biraz yan taraftan taşma olacak. Bunu da bir bıçak yardımıyla kenarından alarak kurabiyeyi temizleyebilirsiniz. Portakal marmelatı yerine şeftali veya kayısı marmelatı kullanabilirsiniz. Elinizde reçel olarak varsa bunu blenderdan geçirip marmelat kıvamına getirip kullanabilirsiniz. Bu tarifte kullanmış olduğum portakal marmelatı tarifini de bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Onu kullanarak tarifi hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi portakal marmelatlı kurabiye hazır. Önce görüntüsüyle daha sonra da lezzetiyle herkesten tam not alacak bir kurabiye tarifi. Umuyorum sizler de portakal marmelatlı kurabiye tarifini yapıp sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Lütfen YouTube kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve videolarımı arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni videoda, yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.